Space Marine'ler kudretli ve efsanevi savaşçılar olsa da bir Space Marine'i bile tereddüte düşürecek, hatta yukarıya baktıracak kudretli bir savaşçı daha var imparatorlukta. Bugün size Space Marine'lerin bile biat ettiği, kendisi yürüyen Astartes diyebileceğimiz Henry Cavill'ın bile favori Warhammer 40K ordusu Adeptus Custodes'i anlatacağım. Uzak geleceğin kasvetli karanlığında insanoğlu ile topyekün yok oluş arasında duran çok sayıda ordu ve kuvvet var. Astra Militarum, Adeptus Astartes ve bendenizin de mağrur bir üyesi olduğu Engizisyon bunlardan birkaçı ve hepsi en dış çeperden başlayarak görünüşte imparatorluğun hüküm sürdüğü sistemleri ve gezegenleri korurken en derinde hepsinin misyonu aynı. Dış çeperden başlayan bu savunma imparatorluğun kalbine, güneş sistemine, hatta Terra'ya kadar uzanıyor. Ama en çekirdekte hepsinin amacı farklı cephelerde ya da zamanlarda olsa da imparatoru korumak. Çünkü imparator insanoğlunun yegane tanrısı ve hükümdarı değil sadece. Aynı zamanda Astronomika'nın yol gösterici ışığını canlı tutan ve sayısız gezegen ile trilyonlarca insanı birbirine bağlayarak imparatorluğun can damarlarına hayat veren insanlığın kalbi. İmparator ölür, Astronomika'nın ışığı sönerse imparatorluk fiilen son bulur. Buna aşağıda linkini attığım bir videomda değinmiştim zaten. Bu yüzden imparatoru koruyan ordu herhangi bir ordu olamaz. Onu koruyan savaşçılar öyle kudretli, öyle yenilmez ve yoldan çıkarılmaz olmalı ki altın tahtta 10.000 yıldır oturan ve ruhen gücü yerinde olsa da bedenen çaresiz olan imparator da gözünü kırpmadan onlara canını emanet edebilsin. Bu asker Adeptus Astartes'den de güçlü ve çevik olmalı. Silahları ve zırhı hem maddi değer olarak hem de yıkım gücü olarak ordulara, dünyalara bedel olmalı. Güvenilirliğini 10.000 yıldır defalarca ispat etmiş, sadakati sorgulanamaz bir ordu olmalı. Neyse ki bu tarife uyan bir ordu var. Adeptus Custodes, namı diğer Altın Lejyon, yarı tanrılar kardeşliği, altın kardeşlik, 1000 muhafız, imparatorun azizleri, tahtı gözetenler ve daha nice rumuzu olan, imparatorun hükümdarlığı kadar kadim ve Terra'nın kültüründe yadsınamaz bir yeri olan, kudretine az rastlanır bir ordu bu. Fazla süslü bir giriş yaptığımı farkındayım. Konuya gireyim de Engizisyon boşuna mesai kastığımı düşünmesin madem. Adeptus Custodes'in kuruluşu Terra'daki birlik savaşlarına dayanır. O zamanki adıyla Legio Custodes olarak bilinen lejyon, imparatorun ilk genetik süper askerleri arasındaydı ama Thunder Voyage'dan sonra geliyordu ve onlardan biraz daha farklı prosedür ve güçlendirmelerden geçiyor. Ötesi Terra'nın herhangi bir yeri ya da sınıfından değil, gezegenin soylu sınıflarının akrabalarından seçiliyordu. Ama tahmin edileceğiniz şekilde değil. Konstantin Valdor'un ta kendisi de dahil olmak üzere Adeptus Custodes'e alınan soylular, imparatorun en zorlu düşman ve rakiplerinin oğulları ya da yeğenlerinin arasından seçiliyordu. Yani bir çeşit rehin gibi. Buna rağmen geçirdikleri prosedürler sayesinde imparatoru ölümüne sadıklardı ve aynı zamanda hala aileleriyle birlikteyken yetiştirilişleri sayesinde de imparatora gerektiğinde danışmanlık yapabilecek kadar eğitimli ve bilgelerdi. Adeptus Custodes'in ilk dönemleri kalın bir sis perdesi altında ve çelişkili beyanlarla bezeli olsa da görüldükleri ilk zaman birlik savaşlarının sonlarına doğru Teknobarbar Kalesi Nassau'nun ele geçirilerek yıkılışı zamanında olur. Büyük sefer süresince imparatorun emrinde her daim en az bir birlik bulunduran Custodes o dönemlerde bireysel olarak elçi olarak da görevlendirilerek tek başına galaksiye seyahat etmişlerdir. Bunun bir örneğini Horus Heresy serisinin 14. romanı ve benim kişisel favorilerimden olan The First Heretic'te rastlayabilirsiniz. Sefer boyunca Custodes'in bir bölümü daima imparator ile birlikte yolculuk etse de Terra kuşatmasında aktif rol alsalar da imparator için alışılagelmedik biçimde aslında canları kıymetlidir. Nitekim imparator 10 milyonların ölümü karşısında gözünü kırpmaz, binlerce, yüz binlerce Astartes ve askeri tereddüt etmeksizin ölüme gönderebilirken Adeptus Custodes'i zorlu görevlere göndermeye içi çok el vermemişti. Bundan yola çıkarak imparatorun kendine bağlı sayısız savaşçı arasında Custodes'lere en büyük değeri atfettiğini anlayabiliyoruz. O gün bugündür Custodes imparatorun beraberinde her daim en az bir birlik bulmuştu. Bunu söylemiştim. Ama çeşitli görevlerde tek başlarına ya da birkaç Custodes'den oluşan gruplar halinde galakside dolaşmışlardı. Ama Custodes'in ekseriyeti yani çoğunluğu bırakın Terra'yı terk etmeyi, imparatorluk sarayını dahi terk etmez. Nitekim bugünkü Asya kıtasının yarısından fazlasını kaplayan, aynı zamanda yerin kilometrelerce derinlerine ve atmosferin sınırlarına kadar ulaşan yüksekliğiyle öyle muazzam bir genişliğe sahiptir ki imparatorluk sarayı 10.000 kişilik Adeptus Custodes kaynaklarının tamamına yakınını bu sarayı korumak ve burada devreye gezmek için harcıyor. Bu arada Custodes'in sarayı nadiren terk etmesinin bir sebebi daha var ama buna videonun ilerleyen kısımlarında geleceğim. Sarayın tamamını Adeptus Custodes korumuyor tabii ki. İç saray ve dış saray olarak ikiye ayrılan saray kompleksinin daha çok iç saray kısmı Adeptus Custodes'e emanet. Çünkü iç sarayın kalbinde Eternity Gate yani ebediyet kapısı yer alıyor ki bunun da hemen ardında Tanrı İmparator'un ta kendisinin taht odası ve bütün ihtişamıyla altın taht yer alıyor.
Bu kutsal salona kimin girebileceğine dair mutlak yetki Adeptus Custodes'e bahşedilmiş durumda. Yani koskoca Engizisyon'da olan bendeniz bile imparatorun huzuruna öyle hadi ince elimi kolumu sallayarak çıkamıyorum. Nöbetteki Custodes'in gözü beni tutmadıysa hiç şansım yok. Custodes içinde bulundukları çağın en ileri teknolojileriyle donatılmış silahlarını kullanır ve zırhlar kuşanırdı. Alarus Terminator zırhı gibi ekipmanların parasal değerinin bazı gezegenlerin net varlığını geçtiği söylenir hatta. Bunun ötesinde Space Marine'lerin dahi kullanmasına izin verilmeyen savaş araçları da Adeptus Custodes'in emrindedir. Space Marine demişken, Adeptus Custodes, Space Marine'lerden önce ama Thunder Warriors'dan sonra yaratılmış bir biyosüper askerdir. Ve bu yüzden fizyolojileri Space Marine'den çok Thunder Warriors'a benzer. Ama Thunder Warriors'ın muzdarip olduğu dengesizliklerden arınmışlardır. Bu sayede bir Adeptus Custodes ortalama bir Space Marine'den kat kat daha hızlı, çevik ve güçlüyken Thunder Warriors gibi birkaç sene içerisinde aşırı hızlı bir şekilde bozularak, yaşlanarak ölmez. Aksine fizyolojik olarak 30 yaşına kadar yaşlanırlar ve yaşlanmaları o noktada durur. Birisi onları öldürmez ise de biyolojik olarak ölümsüzlerdir. O nedenle Adeptus Custodes'in saflarına nadiren yeni asker alınır ve alınacağı zaman da bu bütün imparatorlukta büyük bir mevzu. Fizyolojiye dönecek olursak, bir Space Marine'i insanlardan ayıran 22 organın 19'u Custodes'lerde de bulunur ve bu onları Space Marine'lerden de üstün kılmak için yeterlidir. Çünkü Custodes ek organlarını Space Marine'lerden farklı biçimde alır. Bir Space Marine adayı ergenliğe erişirken ek organlar tamamen olgunlaşmış biçimde adayın bedenine ameliyat ile entegre edilir. Bu ameliyat tabii ki anestezi olmadan ve aday tamamen ayıkken yapılır ki çünkü ameliyatta aslında Space Marine olmadan önce geçilmesi gereken sınavlardan biridir. Adeptus Custodes'de ise organlar adeta birer tohumken ve aday daha küçük bir çocukken hatta bebekliğe yakınken vücuduna entegre edilir ve çocukla beraber büyüyerek bedene daha yüksek bir uyum sağlarken daha verimli sonuç verirler. İlk Custodes'lerin her birinin yaratılışında imparatorun şahsen aktif olduğu rivayet edilir. Çünkü Custodes operasyonu çok karmaşık bir süreçtir. Buna rağmen imparatorluğun yokluğunda dahi Terra'daki cerrahlar bu süreçleri canlı tutabilmişlerdir. Bu zorlu ve karmaşık sürecin sonunda ise Adeptus Custodes, Space Marine'leri dahi aşan bir üstünlük ve güce ulaşır. Bu nedenle bir Space Marine ortalama bir Imperial Guardsman'a göre nasıl tanrı gibi ise bir Adeptus Custodes de ortalama bir Space Marine'e göre o kadar daha üstündür. Bir Space Marine'in tahmini ortalama 300 yıllık ömrünün yanında az önce söylediğim gibi Adeptus Custodes ölümsüzdür. Firstborn Space Marine'lerin yani Primaris öncesi Space Marine'lerin boyu ortalama 2.1 metre, daha üstün yaratılan Primaris'lerin boyu 2.5 metre iken ortalama bir Adeptus Custodes'in boyu 3 metreden başlar. Refleksleri, gücü ve hızı dahil bir Adeptus Custodes Space Marine'e karşı her açıdan üstündür. Bu üstünlük Adeptus Custodes'i imparatorluğun gözünde öyle bir noktaya taşımıştır ki savaş kaybetmeleri düşünülemez. O nedenle de imparatorluk tarihinde kaybettikleri tek bir savaş bile kayıtlarda yoktur. Custodes'i savaş kayıtlarında mağlup göstermek sapkınlık olarak görülür ve katılacakları savaşlar onlar daha savaş alanına ayak basmadan galibiyet olarak kayda geçirilir. Adeptus Custodes'in tarihi hep böyle şanlı olmamıştır ama. Horus serisi sona erdiğinde ve İmparator altın tahta ebediyen yerleştirildiğinde Adeptus Custodes ünlü kırmızı pelerinlerini bırakıp yerine kardeşliklerinin başına üşüşen karanlığı simgelemek için siyah pelerin kullanmaya başlamışlardır. Adeptus Custodes'in bir kolu olan Hetairon Guard gibi bazı Custodes'ler ise daha da ileriye gidip sadece pelerin, bellerine bağladıkları bir bez parçası ve kasklarını kullanır. Bunu imparatoru koruma görevlerinde başarısız olduklarını düşündükleri için çekmek zorunda oldukları bir kefaret olarak görürlerdi. İmparator tahta oturduktan sonra bir zamanlar onunla seferlere katılan Adeptus Custodes'in Terra'yı terk etmek için fazla bir sebebi kalmamıştı zaten. Ama buna bir de Robot Guilliman tarafından Heresy'nin hemen ardından verilen Edict of Restraint yani dizginleme buyruğu Adeptus Custodes'in dünyayı terk etmesini yasaklamış ve onları izleyecek 10.000 yıl boyunca girilecek tüm savaşların dışında tutmuştur. Tabii istisnai durumlar ve özel görevlerde Adeptus Custodes daha aktif olmuş ve bazı Custodes'ler özel görevler için ara sıra Güneş sisteminin dışına da seyahat etmiştir ama bu ağırlıklı olarak istisnai bir durum olmuştur. Bu durumun önemli bir istisnası Age of Apostasy yani döneklik çağında kilisenin sarayında görülen kuşatmada o dönem imparatorluğun fiili idaresini elinde bulunduran Gauge Van Dyre'a karşı savaşmışlardır. Ancak Adepta Sororitas tarafından durdurulmuşlardır. Bu tabii ki Sororitas onlara üstün geldiği için değil. Gauge Van Dyre'ın bir şekilde kendi muhafızı olmaya ikna ettiği Adepta Sororitas'ın kanını yok yere dökmemek ve onları imparatorluğun ışığına geri getirmek içindir aslında. Nitekim günler süren tartışmaların sonunda Adepta Sororitas'ın komutanı Custodes'le birlikte imparatorun huzuruna çıkmayı kabul eder. İmparatorun huzurunda ne olduğu bugüne kadar kimse tarafından bilinmese de bu olayla birlikte Adepta Sororitas'ın imparatorluğun saflarına geri dönüp Gauge Van Dyre'ın yenilmesi ve düzenin tekrar ihdas edilmesine katkıda bulunmuş olmalarıdır. Bu vahim olay haricinde Adeptus Custodes bırakın Terra'nın dışına çıkmayı imparatorluk sarayını bile nadiren terk ederken görülmüştür
ki bu da az önce söylediğim özel görevlerden ya da elçi olarak görevlendirilen tek tük bir iki kustode ile sınırlıdır. Bu tabii ki ta ki Abaddon'ın 13. Kara Seferi Cadi'yi yok edene ve Robot Guilliman ölümün eşiğinden geri dönüp imparatorluğun başına naip olarak geçene kadardır. Guilliman'ın Terra'yı yozlaşmış lordların elinden kurtarmak için giriştiği Terra kuşatması esnasında Ultramarines'in Luna'da yani Ay'da Thousand Suns ile giriştiği çatışmaya desteğe çıkan Custodes, savaşın ilerleyen safhalarında Terra'nın iblisler tarafından kuşatılışına tanık oldu. Bu olay Custodes için bir uyandırma çağrısıdır adeta. Bunca yıldır görevlerini noksan ifa ettiklerinin farkına varan Adeptus Custodes bu olayla birlikte canlanır. Kuşatmayı kaldıran Guilliman, Custodes'den bir ricada bulunur. Babasıyla baş başa kalmak ki Adeptus Custodes bu ricaya karşı gelmez. Guilliman tam bir gününü yalnız başına imparatorun huzurunda geçirdikten sonra Altın Taht Odası'ndan çıkar ve Indomitus seferini başlatır. Bununla aynı zamanda Adeptus Custodes'in mevcut komutanı Trajan Valoris ile Guilliman ortak bir karara imza atarlar. Dizginleme buyruğu bu tarihten itibaren feshedilmiştir ve Adeptus Custodes ilk önce Guilliman'ın geri dönüşü sonrası Terra'yı toparladığı Terran Crusade ile başlayarak artık imparatorluğun diğer güçlerinin yanında imparatorun düşmanlarına karşı galaksinin cephelerinde yer almaya başlamıştır. Bu durum imparatorluk için ciddi bir paradigma değişimidir. Nitekim birlik savaşları dahil Büyük Sefer, Horus serisi ve sonrasında geçen 10.000 yılda toplam 30 civarı seferde aktif olan Adeptus Custodes, Guilliman imparatorun huzurundan çıkarak sefer ilan ettiği Era Indomitus'un başlangıcından itibaren geçen birkaç yılda bir bu kadar sefere daha katılmıştır. İmparatorun fani bedeni ise elbette savunmasız değildir. Adeptus Custodes imparatorun düşmanlarıyla vuruşmak üzere galaksiye açılırken 300 askerden oluşan Heteron Guard imparatorun fani ve kırılgan bedeninin güvenliğini sağlamak üzere Terra'da kalmaya daima devam eder. Örgütsel olarak baktığımızda Adeptus Custodes hiyerarşik olarak Adeptus Administratum ile denk rütbede doğrudan Adeptus Terra'ya yani imparatorluğun ana yönetim organına bağlıdır. Ancak sadece kendi komutanlarına ve imparatora hesap verir durumdadırlar. Başka hiç kimse bir Custodes'e emir veremez ve onu sorgulayamaz. Engizisyon üyeleri bile bir Custodes'le karşılaştığında ona gereken saygıyı göstermeli ve önünde diz çökmelidir. Hatta bir Engizisyon üyesi imparatorluk kuvvetlerinden herhangi biriyle karşılaştığında onu emrine alabilirken Space Marine'lerden sadece ricacı olabilir, Custodes'e ise sadece selam verip geçelim. Adeptus Custodes'in başında Captain General yani Türkçe'ye başkomutan olarak çevirebileceğimiz ilk imparatora birlik savaşları ve Horus Heresi boyunca yılmaksızın hizmet veren Konstantin Valdor, en sonuncusu ise Trajan Valoris olan kumandan var. Adeptus Custodes'in ölümsüz olduğunu söylemiştim. Savaşta ölene kadar o kadar uzun yaşıyorlar ki Trajan Valoris, Konstantin Valdor'dan 10.000 yıl sonra göreve gelmesine rağmen sadece 8. başkumandan. Bu tabii herhangi bir rütbe değildir. Başkumandan rütbesini taşıyan Custode, High Lords of Terra'nın doğal bir üyesidir ve imparatorluğun gidişatında söz sahibi olmanın yanı sıra bütün güneş sisteminin yani imparatorluğun kalbinin savunmasından sorumlu. Her ne kadar Horus Heresi sonrasında geri plana çekilmiş olsalar da imparatorun Heresi süresince yürüttüğü Webway içerisindeki savaşta aktif rol alan Adeptus Custodes o savaşta Eldar'a karşı verdiği zayiatlarla 1000 civarında asker sayısına düşmüş olsa da aradan geçen 10.000 yılda inaktif kaldıklarından ötürü tekrar 10.000 askerlik sayıya rahatlıkla ulaşmışlardır. Bakalım imparatorun altın bezeli savaşçıları bundan sonra hangi cephelerde görülecek ve imparatorun hangi düşmanlarının kanını dökecek? Savaşmak denince Custodes'i Astartes'den ayıran özellikler sadece yaratılış biçimleri, organları ve ekipmanları değil. Custodes aynı zamanda doktrin ve dövüş metotlarıyla da imparatorun diğer meleklerinden önemli şekilde ayrışıyor. Nitekim Adeptus Custodes genetik olarak değiştirmiş olmalarına rağmen daha ilk başta bir fetih ordusu olarak tasavvur edilmemişti. Bu görev Astartes'e düşüyordu ve ordular arasındaki bu felsefi farklılık beraberinde birbirinden apayrı doktrinler doğurmuş. Adeptus Astartes kompleks taktik ve stratejiler uygulayıp ekip olarak birlik halinde çalışarak kendi içerisinde sinerji oluşturdu. Astartes ekip çalışmasıyla fonksiyon görürken Custodes'in her bir üyesi kendi başına bir savaşçı, ordudur ve sahada birlik olarak hareket etseler dahi savaş doktrinleri her bir savaşçının kendi becerisi ve gücünden ayrı ayrı faydalanacak şekilde kurgulanmıştır. Bu sebepten ötürü bazı Astartesler Adeptus Custodes'i küçümser dahi. Çünkü Custodes'in ne başvuracağı bir kodeksi ne de üyeleri arasında bir kardeşlik bağı vardır ki bu bağın Astartes'de çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bu bireysellik hem baştan planlanan bir özellik hem de Custodes'in yetiştirilişinden kaynaklanan bir yan etki. Şöyle ki, evet Custodes birbirleriyle genetik bir bağ taşıyor ama Adeptus Custodes'in safları nadiren yenileniyor. Yenilense de Space Marine'lerde olduğu gibi standartize edilmiş ve basitleştirilmiş kitlesel süreçler değil bunlar. 40 yıl başında bir, bilemediniz 2 yeni Custodes yetiştiriliyor. Bu yüzden Adeptus Custodes'in yetiştirilmesi daha ısmarlama bir şekilde her adayın fizyolojisi, irade gücü ve geçmişine göre ayrı şekilleniyor.
Süreç o kadar kişiselleştirilmiş durumda ki hazırda bir ikmal deposundan zırh ve silah çıkartılıp adaya verilmiyor. Onlar dahi her bir Custodes için ayrı ayrı üretiliyor. Yani her bir Adeptus Custode imparatorluk için kendi başına müstakil bir yatırım. Bu bireyselliğin biraz esnediği tek nokta ise Adeptus Custodes'in tamamında uygulanan büyük başarıların tanınması seremonisi. Her kustode imparatorun hizmetinde büyük bir başarıya imza attığında bu diğer kustodeslerin huzurunda bir törenle anılır ve her bir başarısı için kustodes yeni bir isim almayı hak eder. Bu isimler ise Adeptus Custodes'in zırhının içine oyularak nakşedilir ve ölümsüzleştirilir. Bazı kustodeslerin yüzlerce isim almışlığı vardır. Kustodes'in farklılaştırılmasının bir sebebi de baştan planlanmış olabilir. Az önce söylediğim gibi kustodesler genetik bir bağ taşıyorlar. Ama bu kadar. Her biri ayrı ve kendine münhasır bir savaşçı ve birbirlerinden ziyade her biri ayrı ayrı imparatora bağlılar. Bu öylesine fanatik bir bağlılık ki gönderildikleri görev ne kadar ölümcül olursa olsun ya da ne kadar canice ki The Tide izlemiş olanlarınız bu konuda bir fikir sahibi olabilir. Gözlerini kırpmaksızın o görevi imparator için kabiliyetlerinin son raddesine kadar ifa ediyorlar. Doğuşu farklı olan Adeptus Custodes'in eğitimi de Astartes kuvvetlerine nazaran oldukça farklı. Bir askerden ziyade koruma olarak yetiştirilen Custodes, Astartes'in asla görmeyeceği sanat tarihi, diplomasi, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda eğitim alır ki Terra'nın soyluların arasında rahatça bulunabilsinler. Adeptus Custodes'in başkumandanı High Lords of Terra'nın doğal bir üyesi olduğundan bu tip teorik eğitimler Terra'nın dalgalı siyasi atmosferinde üstünlük sağlamaları için elzemdir. Bunun ötesinde Adeptus Custodes yeri geldiğinde casus ve soruşturmacı olarak da görevlendirilebileceği için adli konularda da yetiştirilir ve yer yer Terra kanunlarının dışarısına çıkarak da faaliyet göstermeleri gerekebilir. Eğitimleri içerisinde en öne çıkan ise düzenli olarak yaptıkları kan oyunlarıdır. Ta Birlik Savaşları'nın sonunda gerçekleşen saray darbesinden sonra Konstantin Veldor tarafından getirilen bu uygulamada Adeptus Custodes'in bazı üyeleri suikastçı kılığında saraya ve taht odasına sızmaya çalışırlar. Bu sayede Adeptus Custodes daima tehdit olur ve gelişen farklı suikast tekniklerine karşı doktrinlerini sürekli güncelleyebilir. Custodes'in eğitiminin en özgün kısmı ise kata adı verilen savaş duruşlarıdır. Adeptus Custodes'in eğitim, ekipman ve tecrübesine aynı zamanda karşı karşıya olunan orduya ya da düşmana göre adapte edilebilen bu katalar sayıca fazla ama birkaç tanesini burada örnek verebilirim. Mesela Kaptaris katası rakibi yakın dövüşe zorlayan bir duruş iken Kalistus düşmanın üzerine ilerlerken aman vermeksizin düşmanı ateş altında yani baskıda tutmaya odaklı. Dakatara ise Custodes'e karşı sayıca çok üstün düşman güruhlarını kolayca kontrol altına almak, sayı üstünlüklerini yok etmek ve alt etmeyi sağlayan bir duruştur. Standart duruşların yanında Blade Champion denen ve kılıç ustası olarak çevirebileceğimiz tecrübeli Custodes'lerin sadece kullanabildiği ve genellikle çift kılıç kullanarak dövüşe odaklı katalar da vardır. Adeptus Custodes'deki Blade Champion'ı Dark Templars'daki Champion of the Emperor ile biraz özdeşleştirmek mümkündür. Custodes'ler Space Marine'lerin kullandığı Ceramite zırhının daha üstün ve neredeyse delinemez Auramite materyalinden yapılan zırhlar kullanırlar. Her zırh ihtiyaç doğduğunda ve kullanıcısının fizyolojisinin yanı sıra dövüş stiline de uyum sağlayacak şekilde özel olarak üretildiğinden bazı zırhların maliyetleri bütün gezegenlerin yıllık aşar seviyesi kadardır. Auramite'ın da çok ender bulunan ve çok daha zor şekillendirilen bir materyal olması da bu maliyete tuz biber eker elbette. İmparatorluk kuvvetlerinin kalanından daha üstün ve sofistike araçlar kullanan Custodes, sınıflandırılamayan savaş gemilerinden Eldar teknolojisini andıran, yer çekimine karşı gelebilen ve süzülen her türlü arazide kullanılabilen Grav Tank gibi eşine zor rastlanır teknolojiler kullanır. Ama Adeptus Custodes'in en belirleyici ekipmanı Guardian Spear adı verilen silahtır. Adeptus Custodes'in ilk günlerinden beri kullanılan, sapını entegre bolter ile öne çıkan bu silah sadece Custodes'in kullanımındadır ve varyasyonları olsa da Adeptus Custodes ile öylesine özdeşleşmiştir ki pek çok Custodes bölüğünün arma ve flamalarında görülür. Evet arkadaşlar, tarihi, teçhizatı ve becerileri sır gibi saklanan Adeptus Custodes'i olabildiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bu arada artık videolara gönlünüzden koparsa teşekkür bırakabileceğinizi de not olarak buraya düşmek istiyorum. Sizce 10.000 yıl boyunca değil Güneş sistemini, imparatorluk sarayını dahi terk etmeyen Adeptus Custodes, Robot Guilliman'ın çağrısıyla Indomitus seferine katılınca imparatorluğu dört bir yanından saran bu karanlık ve kıyımı durdurmada bir fark yaratabilir mi? Yoksa Guilliman'ın çaresi geç mi kaldı? Yorumlarda tartışalım ve unutmayalım. İmparator korur.